Çoğunuz muhtemelen bir ayrılık yaşadınız ve bunun ne kadar zor olduğunu bilirsiniz. İnsanlar bununla çoğunlukla baş edemezler ve anılarını uzun süre unutamazlar. Aslında ayrılıklar yas tutmak kadar zordur ve aynı sürece sahiptirler. Yani insanlar ayrıldıklarında beyinleri ayrıldıkları kişi ölmüş gibi tepki verir. Ayrıca ayrılığı kabul ettikten sonra bile hatıraların çoğunu hala hatırlarız. Öyleyse ayrılıklarla başa çıkmak neden bu kadar zor ve neden onları kolayca unutamıyoruz? İşte bu noktayı Zeigarnik etkisiyle açıklayabiliriz. Rus psikolog Bluma Zeigarnik, insanların yarım kalmış bir işi olduğunda, iş tamamlanmamış olduğu için onu daha çok hatırlama eğiliminde olduklarını keşfetti. Mesela biri bir şarkının nakaratının ilk birkaç kelimesini mırıldandığında içinizden onu tamamlama isteği geliyordur. Sözlerimi geri alamam diye bırakırsam muhtemelen beyniniz tamamlayacaktır cümleyi sevgili bulutsuzluk özlemi hayranları. Ayrıca 2006'da yapılan bir çalışmada araştırmacılar insanlara bir puzzle vermişler. Ancak onu bitirmek için yeterli zaman vermemişler. Deney bittiğinde insanlar bitirene herhangi bir ödül olmamasına rağmen bulmacayı tamamlamak istemişler. Deneyden sonra insanların %86'sı bulmacayı tamamlamış. Tıpkı böyle Zeigarnik etkisi beynin geçmiş ilişkilere takıntılı olmasına neden olur. Çünkü ayrılıktan sonra bu tatile gidebilirdik, buraya gitmemiştik, birlikte daha çok eğlenebilirdik gibi düşünceler insanların beyninde dönüp dolaşır ve insanların anılarını unutamamasına neden olur. Anlayacağınız ilişkiler tamamen sona ermek için uygun bir kapanışa ihtiyaç duyar. Fakat ilişkinin ve eski partnerin aklınızdan bir türlü çıkamamasının tek nedeni Zeigarnik etkisi değil tabii ki. Fizyolojimiz bile bizi sırtımızdan bıçaklıyor ayrılık sürecinde. İlişkideyken o kadar mutlu oluyoruz ki beynimizin ödül mekanizması çalışıyor ve bolca dopamin üretiyor. Dopamin kardeş sağ olsun uzun süreli hafıza oluşumuna yardımcı oluyor ve anılarımız bizimle uzun bir süre kalıyor. Fizyolojimizin türlü oyunları bununla da sınırlı değil tabii ki. Partnerimizle temas ettiğimizde beynimiz oksitosin üretiyor. Bu arkadaş da pozitif anıların kaydedilmesine yardımcı oluyor. Yani anlayacağınız biz aşıkken beyin mutluluktan ne yapacağını şaşırıp hard diske bütün güzel anıları yüklüyor ve sonrasında bize kalan hüzün oluyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Unutmayın ki doğru insan diye bir şey yok ve 100 yaşında dahi aşık olabilirsiniz. Aşkın absürt tanımını unutun. Hayatta birden fazla kez aşık olabilirsiniz. Bu ihtimalle gelecekteki güzel günlerimize odaklanalım.